Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı, sağlıklı pide yapıyorum. Bunun için 1 kilo ıspanak aldım. Yarısını ıspanağın bu şekilde kestim. Baş kısımlarını bunu yarın yemek yapacağım, ıspanak yemeği. Bu videomun içinde olmayacak ama baş kısımlarını ziyan etmediğim için size göstermek istedim. Yapraklarını bu şekilde güzelce yıkadım. Şimdi ince ince doğradıktan sonra güneş var balkonda. Örtünün üzerine serip güneşte kurumasını bekleyeceğim. Buradaki püf noktası pidemizin hamur olmaması için ıspanağımızın iyice kurumuş olması gerekiyor. Bir demet gelişigüzel ıspanağı alıyoruz. Şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Bu şekilde bakın ne kadar düzgün oluyor. Şekil vereceğim diye 2 saat zamanınızı kaybetmeyin. Sonra incecik doğruyoruz. Doğradıklarımı bir pamuklu örtünün üzerinde balkona güneşe seriyorum. Bu tarifimde kuru soğan yerine pırasa kullanıyorum. Şeker gibi bir lezzet veriyor. 3 adet pırasam var. Şöyle 15 santim uzunluğunda, beyaz kısımlarını tercih edin. Çünkü o kısımlarında şeker oranı yüksek. Ispanaktaki o burukluğu bu pırasa çok güzel alıyor. Şöyle ikiye böldükten sonra incecik bu şekilde kesiyoruz. Pamuklu ıspanak örtüm benim. Sürekli aynı örtüyü kullanıyorum. Kurutma makinem de var ama böyle güneş olunca hiç uğraşmıyorum. Güneşe seriyorum. Pamuklu örtünün üzerinde pırasa ve ıspanak suyunu çektiği için börek ve pidelerde çok güzel sonuçlar alıyorum. Şimdi pidemizin hamurunu hazırlıyoruz. 200 mililitre ılık su. Arkadaşlar soğuk olmayacak. Bakın parmağım gidiyor, ılık. Bunun içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzum var. 10 gram kuru mayam var. Öncelikle hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 3. 400 mililitre sütümüz var. 200 mililitre su, 400 mililitre süt. Güzelce karıştırıyoruz. Sütümüz de oda sıcaklığında olacak. Şimdi sıvılarımız hazır. Sıvılar güzelce karıştı. Şimdi elemiş olduğum undan ilave etmeye başladım. 1. bardağımı ilave ettim. 2. bardağımı ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. 3. bardak. 4. bardağımı da ilave ettim. İçerisine elimi sokmayacağım arkadaşlar. Sadece bu şekilde çırparak devam ediyorum. Şimdi 5. bardağımı da ilave etmeden önce kapakları biraz açıyorum. 5. bardak unumu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Bakın bu şekilde çırparak hazırladım. Sakız gibi bir hamurumuz bu şekilde hazır. Şimdi üzerine temiz poşetle kapatıyorum. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Oda sıcaklığında bir 40 ila 45 dakika arasında takip edeceğim. Şimdi poşetimizi hava almayacak şekilde geçirdim. Üzerine de örtüyorum. Mayalanmasını bekliyorum. Tepsime biraz yağ damlatarak güzelce yağladım. Daha sonra şöyle 1 tatlı kaşığı susamı alıyorum. Tepsimin her yerini bu şekilde dağıtıyorum. Pırasa ile ıspanaklarım güneşte 1 saatte bakın suyunu çekti. Güzelce kurudular. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Daha sonra şöyle 100 gram bir çökeleğim var. İçerisinde tuz olduğu için çökeleğimin artı tuz ekmiyorum ıspanağımın içerisine. Şöyle 100 gram da kaşar rendeledim.
Çünkü bu biraz pizza gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Şöyle elime biraz yağ sürüyorum. Poşetten hamuru çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar, pamuk gibi. Aslında bu bir pizza hamurunun tarifi. Ben bunu pide olarak yapıyorum. Çünkü içerisinde süt var. Bu şekilde. Şimdi şöyle elimi yağlıyorum. Biraz havasını alıyorum. Daha sonra tepsime yerleştireceğim. Bakın. Şimdi bakın, hamurumuzun havasını aldık. Şimdi bu şekilde alıyorum. Bütün şekilde tepsimin ortasına bırakıyorum. Daha sonra elimi şöyle yağlayarak kenarları büyütüyorum. Tam tepsinin şeklini alana kadar bu şekilde devam ediyorum. Şöyle biraz kenar yapıyorum. Pizza hamuru gibi. Bakın. Daha sonra hazırlamış olduğum ıspanaktan bırakıyorum. Şimdi bu ıspanak arkadaşlar size çok gelebilir. Tam yarım kilo yaprakları, yani dal yok içerisinde. Dallarını yemekte kullanıyorum. Çiğ olduğu için ıspanak biraz sonra çökecek pişerken. Biraz daha ilave edeyim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bırakıyorum. Biraz da tepsi mayası olması için 15 dakika bekletiyorum. Bu aşamada da fırınımı açıyorum. Fırınım ısınıncaya kadar tepsi mayası olacak. Fırınımı açtım arkadaşlar. 180 derece fansız fırında. Şimdi fırınım ısınırken ben üzerine biraz susam ilave ediyorum. Çok yakışıyor. Şu şekilde. Şimdi fırına gidiyor. Ispanaklı pidem hazır. 180 derece fansız fırında pişmeye gidiyor. Sağlıklı pidemi sizlere öneriyorum. Çünkü gerçekten hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Hepinize afiyet olsun. Ispanaklı pidem fırından çıktı. Mis gibi kokular eve yayıldı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hem pizza hem börek gibi oluyor. Bu pratik, kolay ve lezzetli, sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servin'in mutfağını izlemeye devam edin. Şimdi tadım aşaması. Kesmiş olduğum dilimi sizlere göstermek istiyorum. Sırtı da susamlı. Susam dökerseniz tepsiye yapışmıyor ve kolay çıkıyor. Bakar mısınız? Sünger gibi oldu. Çünkü süt var ya içinde arkadaşlar. Şu güzelliği sizin için tekrar şöyle bir elimle, biraz da çok sıcak. Şöyle bakın, bol ıspanaklı. Bol ıspanaklı. Şuraya bakar mısınız? Sünger. Bir diğer dilimi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın sırtı ne kadar güzel pişti. Susamlı. O kadar güzel ki kek gibi, şurasına bakın. Gözenekleri. Hepinize afiyet olsun. Şimdi sizin için tadıyorum arkadaşlar. Şu güzel nefis böreği. Siz börekleyin, pideliğin, gerçekten samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar, süper bir lezzet.